Nasıl böyle irileşip iniyorsunuz sizler? Bizim işimizin en güzel kısmı herhalde yani biraz karaktere bürünmek. Bizim fiziğimiz de keyifli hale Hayır, getiriyor. fiziğin yıkılıyor zaten yani, hani öyle bir şey Yok söz canım, konusu. estağfurullah, olur mu öyle şey? Estağfurullahlık bir şey yok yani, gördük, filmde de gördük, şu anda karşımda da birebir görüyorum da şey olarak da hayır yani, o kadar şişip inmek de enteresan. Hayır, kilo alıp vermek hadi normal. Ama yani o kasları şişirmek. Evet, evet. Ama ben de kilo alıp vermiştim. Öyle çok hani spor salonlara gidip body çalıştığım bir durum yoktu benim zaten. Hayatımda çok fazla spor salonuna gidip yani spor salonunda spor yapan bir insan değilim. Yani daha çok doğayla kendi fizik ağırlığına Biliyorum, ormanda çalışan. falan koşuyorsun, Evet. ediyorsun falan, öyle şeylerin var. Aralarda sen de çalışırken şey yapmışsın, o rolüne beraber gitmişsiniz. Tabii Galatasaray, 6 nokta Malatya'lara. Körler Derneği'ne biz Belçim'le birlikte gittik. Hani karakter gereği de ben de sonuçta hani hayatımda daha önce hiç karşılaşmadığım bir senaryo ile karşılaştım ve benim için yelpazesi çok genişti bu senaryonun. Yani geniş olmasının nedeni de karakter. Sen Üç neye boyutlu bir vuruldun bu karakterdi. karakterde de bunu kabul ettin? Onu anlatıyordum sabah. Öyle mi? Sen de beni Ben dinlemiyorsun demek sorunca ki. daha çarpıcı olur Tamam diye düşündüm. peki uzatacak ben bir ben şey. Böyle mi devam edeceğiz İbrahim? ben neye vuruldum? Orada neler oluyor? Dediğim gibi hani vizyonu çok genişti karakterin. Yani benim için sınırları zorlayabileceğim bir karakterdi. Sonuçta bundan önce hayatımda görme engelli birisiyle hiç karşılaşmamıştım. Yani karşılaşmış olsam bile onunla bir aşk yaşamamıştım. Yani bu aşkın tarifi nasıl oluru çok merak etmiştim ben de. Ondan sonra Belçim zaten sürekli Altı Nokta Körler Derneği'ndeydi. Ben de ona eşlik ettim ve oradaki hayatı çok merak ediyordum. Ve gördüğüm tablo inanılmazdı. Hani belki görmüyorlardı ama hissettikleri güç bütünüyle insana geçen bir şeydi. Yani bizden daha iyi duyuyorlar, bizden daha iyi gördüklerini bile düşündüğüm anlar çok oldu mesela. Aşkı tarifsiz yaşıyorlardı. Gördükleriyle değil, hissettikleriyle yaşıyorlardı. Ve oradan kadar ben önemli uzaktan bir şey biraz aslında gözlemledim. Uzaktan gözlemledim. Ve bu gözlemler doğrultusunda da evime gidip hani senaryoyu daha içselleştirip bu karakteri nasıl yaratabilirimi çok düşündüm. Ve burada ben de hani Yıldırım Urak var. Benim için çok değerli bir coaching. Onunla birlikte bir şeyler paylaştık. Ve hani güzel bir şey çıkarttığımı düşünüyorum. Çıkarttığımızı Çok düşünüyorum. gerçekten öyle, ikiniz de yani, hani buradasınız diye söylemiyorum. Hatta bugün Eda ile arkadaşımla gittik filme. Onunla da filmden çıktıktan sonra aynı konu. Senin boksla bir ilgin var mıydı? Ya geçmişte zaten hani çocukluğumdan beri sporla uğraştığım için Basketbolculuk falan, basketbol. ya hayatımda yapmadığım spor kalmadı benim. Boks da mı yaptın? Boks da yaptım. Çok uzun süreli bir çalışma değildi boks benim. Hayatıma 3 ay, 4 ay yani ara ara giren bir spor dalıydı. Ama sonuçta orayla bir bilgim vardı ama benim oynadığım sahnede partnerim çok başarılı ve çok profesyonel bir partnerdi. Onun desteğiyle, benim ona verdiğim destekle hani güzel bir sonuç çıkardık. Ben dedim ki bir ara boks sahnesinde dublör olabilir mi acaba dedim. Sonra içimden dedim ki inşallah yoktur diyorum yani. Hani İbrahim onu yakıştırmayacağım. Ben de ilk defa galada izledim dövüş sahnelerini. Gerçekten yani Bir sinemamızda tane yanar döner bir tekme atıyorsa, onu gördün mü? Uçarak Evet, attığı onda tekme. efekt var mı İbrahim? Yok, hayır. Burada yapamazlar. çok güzel sahneler onlar. Yani Evet. sinemamızda da ilk defa herhalde bu kadar güzel action dövüş sahneleri çekilmiş oldu. Çok güzel çekilmiş. Evet. Gerçekten. Hakan. Burada Hakan Yonat'a ve Hakan Yonat'ın yanı sıra hani hem ekibe hem de Soykut Turan'a ben buradan çok teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Çok güzel bir sinerji oluşturdular. Çok güzel arkadaşlık kurdular bizimle. Hani senaryoyu bizimle baştan sona paylaştılar. Çekeceğimiz sahneleri baştan sona paylaştık. Çektiğimiz sahneleri hep beraber izledik. Hep beraber karar verdik. Aslında bu hepimizin işiydi, hepimizin yönetmenliğiydi, hepimizin oyunculuğuydu. Hani Ama yani çok herkesin zaten dahil olduğu çok... Sen şeyde kaldık, metroyu anlatıyordun. Metroda sonra sinir edici. burada eğer ben gülmezsem devam edebilirsiniz belki, değil mi? Bu sefer sen gülersen de devam etmeyi İyi, hadi düşünüyoruz. tamam, peki. Peki. Peki ikinize de soruyorum. En zorlandığınız sahneler hangisiydi? Senin dövüş sahneleri miydi? Yani benim için her sahne zor. Hiçbir sahne kolay değil. Bunu sürekli dile getiriyorum belki ama
Hani biz birinci sahneyi çektikten sonra ikinci sahneyi çekme gibi bir şansımız olmuyor. Birinci sahneyi çektikten sonra 78. sahneyi de çekebiliyoruz hemen ardından. O yüzden hani çok fazla sahnelerden kopmamak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hani tek atışlık bir kurşunun var. Çünkü sinema filmi çekiyorsun, dizi çekmiyorsun. öyle. O yüzden hani her sahnenin kendi içinde ayrı bir zorluğu var ve keyif var. Yani zor olması bana keyif veren kısmıydı aslında. Bu işte benim için her sahne zordu. Hazal'la oynadığım, yani karakter olarak Hazal'la oynadığım her sahne zordu. O yüzden hani hangi sahne zorun Ama şimdi senin oyunculuğa başlama hikayenin ilginç. Ya oyunculuğa, mankenliğe başla. Hayatında çok enteresan tesadüfler var bunun. Sen bunun yalnız İbrahim'in. önemli, Özür dilerim. önemli. Hiç İbrahim'im, önemli. özür Reklam dilerim. arasında bu samimiyeti kurmuş olabiliriz, evet. Bu da konuşmayıp bir anda böyle bir konuşuyor ya. Biliyor musun hem mankenliğe hem de oyunculuğa başlama hikayesini? Hayır, bilmiyorum. Anlat mı diyorsun? Yo, ben anlatayım istersen. Biliyorsun. Anlatmak ister misin? Ya çok hani modellik yapıyordum, mankenlik yapıyordum. Hayır ya, modellik, mankenlik falan yapmıyormuşsun. Bir alışveriş merkezine yürüyormuşsun. Bir kadın önünü kesmiş. Hayır, o çok İstanbul'a ilk geldiğim dönemde. Tamam işte, ama onunla Orası başlamıyor modellik, musun tabii. mankenliğe? Evet, mankenliğe Tamam, o da orayla çok başlıyorum. enteresan. Yani alışveriş merkezine yürürken normal bir şekilde mi önünü yani? Evet, Önüne uzandı. Hayır yani yürürken nasıl ki? Bir Ay, ajans tamam, çok sahibi yakışıklı. bana kartını vermişti. Ajanslarına davet etmişlerdi beni. Sonra aradan çok zaman geçti, hani ben gitmemiştim. Daha sonra tekrar karşılaşmıştık başka bir yerde. Neden gelmedin diye bir soru sormuştu. Gitmiştim, Ha, bu mankenliğe hiç başlamıştım. tanımadığın biri değil yani. Tanımadığım biri. Bak çok güzel hikaye. Böyle anlatma İbrahim lütfen ya. Ya bu hikayeyi çok anlattım. Yani geçmişte senin Ama bak programında da belki çok anlattım. bilmiyor. Evet, ben bilmiyordum. Bunu daha sonra sana anlatırım. Sen zaten Ben biliyorsun. Bunu anlatayım. seyirciler de biliyor diye düşünüyorum. Biliyor musunuz? Bak ay yani içimin ya. Bak kameraman arkadaşlar bilmiyor ki kaç kere yani her kanalda çalıştılar hemen hemen. Diğer izleyicilerimiz de bilmiyorlar. Yani şu anda kaç kişi var burada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 11'in 7'si bilmiyorsa bu demektir ki bilinmiyor. O zaman İlk kez anlatıyormuş gibi bir anlat. O Hem burada bir heyecanla anlatsana bize. performans ya var. tamam, çok heyecanlı bir durum tabii. Hani çağırmıştı beni, gitmiştim. Ya hala çağırmış. İbrahim, aradan bir çok şey zaman söyleyeceğim. geçti. Sen Aradan çok normal zaman bir şekilde geçti. yürüyorsun alışveriş Evet, merkezinde. alışveriş ve merkezinde birisi geliyor yürüyorum, yani adam karşılaşıyorum. yakışıklı ya. Birisi diyor ki gel senin Estağfurullah Sabah. Ya estağfurullahlık bir şey yok yani. Estağfurullah, yok. Kate Aynasız Moss ev- da böyle Aynasız keşfedildi. evde mi doğdun? Bu da oraya gidiyor. Neyse ondan sonra yolunu bir anda diyor ki gelin bana modellik mi yapın diyor ya da model olur musun? Hayır, ajansları vardı. Ajanslarına davet etti beni. İşte Arada- hoş bir şekilde başlıyor yani. Ben seviyorum yolda yürürken hikayeleri. Çok güzeldi. Yani hayat tesadüfleri çok seviyor gerçekten. Ve bu tesadüflerin filmini bile içinde... çevirdi kadın Evet, ya. kesinlikle. Evet, aşk tesadüfleri severdi değil mi? Belçim'le zaten oynamayı öğrendikten sonra aşk tesadüfleri izledim. Ve yani çok güzel bir performansı vardı Belçim'in de. Teşekkür ediyorum. Belki buradan konuyu da değiştirebilirim. Hayır hiç sanmıyorum. Öyle mi? Tamam. Peki. Çok zaman geçti. Hani modelliğe çağırdılar beni ajansa. Ondan sonra gittim. İlk defilem Vakko defilesiydi falan gittiğim gün. O reklama göre eyvah keşke sormasaydım. Niye? Ya, Bak. reklam ismi. Bak mahsus yapma. Mahsus Öyle yani mi? şaka. Hayır. Evet. Oraya çıktım. Ondan sonra hayatım modellik üzerine gitti. Yurt dışına çıktım. Hani yurt dışında modellik yapmaya devam ettim. Modelliği bırakmaya karar aldım. Ondan sonra tekstil işiyle uğraşırken çok yakın bir arkadaşım tavsiyesiyle bir görüşmeye gittik. Orada Osman Sınav'la tanıştık ve O karşılaştık. yakın arkadaşın senin yarışmaya demişim. Seçmelere katılacaktı da sen ona yanında gitmedin mi? Sonra sen Beraber keşfedince. gittik zaten. Görüşme ona geliyor. Pars'ın Arkatörör'le ilgili. Bundan 7 sene falan oldu tabii Pars'ın Arkatörör. Görüşmeye gidiyor. Beni de çağırıyor. Ben gitmek istemediğimi dile getirdim kendisine. Hatta o zamanlarda tekstil işiyle falan uğraşmak istiyordum. Tamam hadi geleyim falan dedim. Sonra Osman Sınav'ın yanına gittik. Ben Osman Sınav'ı tanımıyordum. Çünkü hani bu sektörden çok uzak olduğum için Osman Sınav ne yani Senin ama amacın arkadaşla ya
Arkadaşının yanında olmak Yanında mıydı? olmak, Yoksa yanında hani olmak. Yok hayır, oyunculuk falan yok hiçbir şey hayır, düşünmüyorsun? yok düşünmüyordum yani. Bak güzel Çok hikaye yani. enteresanmış, Hani evet. o arkadaşıyla da o tekstil dükkanında mı ne bir şekilde karşılaşıyorsun? Sonra o arkadaşın da o işin içinde oldu mu? Bunu merak ettim. Benim İşin- senin hayatını bu kadar senden iyi bilip anlatmam sete de neymiş geldi. yani. İsterseniz ben kalkayım. Hayır, Ay, adamı tanıyorsun anlattıracağız. Rahman. Rahman'la. Evet, Rahman Göre de o da şu an oyunculuk yapıyor ve çok yakınım Ben de benim. onu soracağım. Ben bir de bak bu hikayeleri çok seviyorum. Sonra o yanında gidilen arkadaş bir türlü yapamıyor ve başkası yapıyor ya o yanında götürüyor. Yo, Rahman da gayet başarılı işler yapıyor. O Ama kadar senin tatlı. hikayende öyle bir şey yokmuş. Ya benim hikayem yani hayat hikayemle ilgili hani burada konuşsak sabahlar olabilir belki ama hep böyle Konuşsan kesiş- olur. Ama programın zamanı yetmez. Hayır bizim ucumuz açık. Öyle mi? Tabii. İbrahim köpeklerin kaç tane köpeğin var şimdi? Şu an evde beslediğim 2 tane köpeğim var. Bir arama daha çok yok muydu? Yani 150 tane köpeğimiz var bizim. Kangal. O da Sivas Merakum'da. Hüseyin abim var benim. O bakıyor köpeklere. Yani haftada bir kere, zaman buldukça ayda 4 kere falan gidip onları ziyaret ediyorum ve onlarla vakit geçiriyorum. Ateşler yakıyoruz. 3800 rakımda. Çok keyifli Hadi bir yer. ya. Evet. Şu an orada inanılmaz derecede bir kar var. Yaklaşık 4 metre falanmış şu an. Kurtlar falan var. Hani doğayla iç içe olan bir yer. Ne güzel. Evet. Yani beni çok etkiliyor bu şeyler. Orada yaşamak da keyif veriyor bana. Muhakkak ama sen zaten köy hayatına tercih edip gitmedin mi? Evet. Ya benim hayatımda hep istediğim bir şeydi zaten bu. Şu an o hayatla, o doğayla iç içe olmak. Ne yapıyorsun? Sıkılmıyor musun peki? Vallahi hiç sıkılacak vakit bulamıyorum. Çünkü zaten sabah 6.30'da kalkıyorum. Hani arka tarafım hemen orman benim. Kalkıyorum, spor yapıyorum, koşuyorum. Geri döndüğüm zaman tavuklarımdan yumurtalarımı alıyorum. İşte koyunlarım var. Kendin mi yapıyorsun bunları? Hayır, tavuklar yapıyor. Ben onları alıyorum. Tavuk mu yumurtadan yumurta mı? Onu anladım. Arada da horoz çıkıyor işte böyle. Çok... Hay Allah. Geçen gün çünkü telefonla konuşuyoruz İbrahim'le. Ses gidiyor. Ormandan çıkayım arayacağım. Dedim ki bu ne ormanında? Hani hangi ormanda? Meğersem evin orasında orada Evet, koşuyor. çok iyi at falan var. At biniyorum orada. Yani çok huzurlu bir yer. Çok doğal bir hayat. Köye gidiyorum mesela. Kahvede hani oradaki abilerimle vakit geçiriyorum. Onların yaşantısından bir şeyler kazanıyorum. Bu zamanında da siz zaten köydeydiniz. Karadağlar mı? Karadağlar'da biz Kaz Dağları'ndaydık zaten. Ha doğru. Kaz Dağları'ndaydık. Hayır oradan mı acaba yaptın hani o hayatı istedin orada Yok. da hani böyle çünkü hani şehirde yaşamak başka diğeri bambaşka bir şey. Hani çok kopabilirsin de ama hiç kopmayabilirsin de çok böyle de satıhta bir şey yani. Yo, ben İzmit'te büyüdüm zaten. Yani doğanın içinde büyüdüm İzmit'te. Şirintepe diye bir mahallede oturuyordum ben. Orada da ormanın içinde yaşıyorduk biz. Ve oradaki çocukluk, Zaten oradaki orman havası yaşantı. benim havam diyorsun. Evet ya Onu da oradan devam kesinlikle çok ettiriyorsun. seviyorum. Nefes almayı çok seviyorum. Doğal olmayı çok seviyorum. Ne güzel. Doğal şeylerle beslenmeyi çok seviyorum. Uğraşmayı çok seviyorum. Orada da uğraşabileceğim çok alanım var. Bir gün mangala gidelim İbrahim. hep Gelin beraber. kesinlikle gelin. Kesinlikle gelin. Çok keyif alırsınız. Çok mutlu. Ama sabahtan gelin. Sabah kahvaltısında sizi çok güzel yerlere götüreyim orada. Akşamüstü de güzel bir mangal yakalım ve oranın keyfini alın yani. Belçim'e de çok dile getirdim. Bir gün fırsat olursa Evet, gelecek. Rodin. İnşallah bir Biz ona gün Rodin, Yılmaz abi falan hep beraber gelirler. Sen de gelirsin o dönemde. Ayarladım, Böyle tamam. keyifli bir zaman geçirebiliriz. Tamam. At bindiririm size, ATV'ye bindiririm. Hani Attan pek emin değilim. Yani hani at artık bu saatten sonra binebilir miyim binemez miyim falan. binersin. Kesinlikle binersin. Öyle mi? Ne bileyim ben Evet. öyle bir ülke. İyi bir eğitmen olursa binersin. Hani korkacağın hiçbir şey yok. Var mı orada iyi bir eğitmen? Ben sana öğretirim. Ay. Öğretirim. Kesinlikle öğretirim. İyi misin yani? Hani at biniyorum yani. Hani Fethi 1453 Evet orada bindin döneminde de de at çok binmek de bindim. iyi bir eğitmen. Anladım iyisin sen. Tamam.
O zaman öyle bir güven duygusu da istiyor çünkü insan. Ben bir kere bindim ata fi tarihinde İzmir'de. Ama o gün de böyle çok böyle balçık falan bir sürü şeyler vardı. Ay talihsiz düştüm bir düşeceğim. günde. Aynen talihsiz bir gün. Neden o Bir günü daha seçtiğimi cesaret de edemem. bilmiyorum yani. Ondan sonra da cesaret ederim. Koşturmayacağız canım seni. Sünnet çocuğu edasıyla gezdireceğiz. Ha öyle çok eşeğe de bindim. Sünnet çocuğu öyle deme ya. Biraz bir dört nala falan kalkmaz İlk bindiğim mıyız? zaman ben sünnetimde mesela ata bindim. Ha. Ailem beni ata bindirdi. Çok keyif almıştım. O günden beri de at binmeyi çok seviyorum. Hatta aşinalığım çok olmuştu. Ve ondan sonra öğrenme aşamalarına girdim. Bir yerlere gittim, eğitim aldım falan. Böyle keyifli zamanlar oluyor yani. At üstünde. Bir bakarsınız ben bayağı hani şeyde manejde falan atlamaya başladım. Bir günde ama her Bir şey. günde ama hayır çok böyle sararmışım, severmişim falan yani öyle bir şey olur. Çok güzel bir spor bu arada. Ay, Bütün muhteşem bir bedenini spor. çalıştırıyor at binmek. Evet. Ben çok giderdim atlı spora İzmir'dekine. Ama yani hani seyirci türlü olarak öğrenemedin gider. yani. Yok işte bir kere bindim indim ondan sonra ondan sonra da şey yapmadım. Sen ne zaman gidiyorsun Amerika'ya? Ben de bu seçimlerden sonra oyumu kullanıp buradan da izin verirsen bir şey söylemek isterim. Hani kimin Konuşuyor. tatili varsa okuduklarından sonra bunu söylüyorsun. Yani kimin tatili varsa herkes tatilini bence iptal etsin. 30 Mart'taki bütün seçimlere herkes yani kimin hangi partiyi kullandığı hiç önemli değil. Ama vatandaşlık görevini yerine gidip herkes getirmesi bu görevi lazım. yerine getirsin. Ben de o görevimi yerine getirdikten sonra gideceğim. Orada 1,5 ay 2 ay gibi vakit geçireceğim. Zamanımı biraz eğitimime gideceksin, Los harcayacağım. Angeles'a mı? Evet oraya gideceğim. Workshoplara falan katılacağım. Biraz yabancı dilimi geliştirmek adına. Hem de oyunculuk olarak biraz daha eğitim almak istiyorum. Merak ediyorum oradaki sistemi. Oradaki dünyayı merak ediyorum. Görmek istiyorum. Belçin de sağ olsun bu konuda çok destek oluyor Evet bana. onun çok şeyleri hani Evet. connection, Evet. irtibatları, Connection'larımız. şimdi. Fazlasıyla var, Fazlasıyla var, ne güzel. Belçin'le de bu konuyu çok paylaşıyoruz. 1,5-2 ay gibi bir süreç geçireceğim orada. Ben de çok merak ediyorum yani. Şu anki işinizi yapmasaydınız ne iş yapmak isterdiniz? Basketbolcu olmak isterdim. Dakik misiniz? Hayır. En sevdiğiniz tatil yeri? Ayvalık. En sevdiğiniz kıyafet parçası? Deri ceket. Uğurlu sayınız nedir? 4. Batıl inancınız var mı? Var. En sevdiğiniz renk? Mavi ve yeşil. Ağzıma sürmem dediğiniz yemek? Hiç öyle bir düşüncem olmadı. En iyi yaptığınız yemek? Çok şeyi yapıyorum. Sinema mı, tiyatro mu? Sinema. Telefon açmak mı, mesaj atmak mı? Telefon açmak. Hayatınızda en çok güldüğünüz kişi kimdir? Cem Yılmaz. Bir uzaylıyla karşılaşsanız ilk ne dersiniz? Ne arıyorsun burada? Aşk biter. Ne kalır? Sevgi. Aşk her şeyi affeder mi? Hayır. En sevdiğiniz ses? Candan Erçetin. Okuldaki takma adınız neydi? İbo. Sizi en çok mutlu eden kelime? Beni bilirsin. Trafikte satılan en saçma şey? Ok. Takıntınız var mı? Hayır. En son hangi kitabı okudunuz? Yılmaz Özdil. Beraber yürüdük biz bu yıllarda. En sevdiğiniz müzik tarzı? Türk sanat müziği. Evet, Türk sanat müziği. Sen klarnet, yani sen daha önce programa geldiğinde biz sana Evet. klarnet mi getirdik? Bir klarnet getirmişti bana, Çin klarneti. Çin. Bütün her yeri kapalıydı galiba. Ama Burcu Evet. diyor ki Çok mücadele vermiştim onun için. hatırlıyor musun diyor klarnet getir. Aa dedim niye gene getirmiyoruz falan hani olmuyormuş falan gibilerinden. Öyle Bizim şey. ailemiz Türk sanat müziğini söylemeyi de çok sever. Zaten deden Zeki Evet, Müren'in evet, orkestra evet, evet. şefiymiş. Udilik falan yaptı. Çok iyi bir udiydi. Dayım çok iyi dabruka vurur. Hani Duygu ablam var. Ut çalar. Hani Ha siz bayağı orkestrasınız evet. yani. Böyle bizim yazlığımızda toplanırız, evlerimizde toplanırız zaman zaman ve orada çok güzel Türk sanat müziği geceleri yaşadığımız anlar vardır. Bizim için ne çok güzel keyifli olur. ya. Annemin sesi çok güzeldir. Peki klarnet üflemek de zor bir şey değil mi? Yani hayatta zor olmayan bir şey yok herhalde. Ama Hani yani. uğraştıktan sonra her şey kolaylaşmaya başlıyor. Yani uğraşmayan için Sen hiç denedin. zor. Senin bu arada Türk sanat müziği dedin de neydi o şarkı ya? En sevdiğin şarkı? Ha Kimseye etmem şikayet. Bir şey en sevdiğin. Niye o hani en Seviyorum. Çok sevdiğim bir parça. Sesin güzel mi? Benim mi? Yok, hayır. Hayır yani Değildir söyler yani. misin Bu acaba? kadar müzikle Yok. iç içe olup
Senin güzel değil. Önüne aldı bence. Bir şarkı istersin diye. İsteyecektim. Yok öyle bir durum mu olsa hiç çekinmeden Hani mesela bir söylerim. nakaratını falan. Yok, gerçekten hani yok öyle bir Yine durum. bak gene küçüldü küçüldü. Yine öyle şey Evet, yok. vallahi yok yani. Tamam yoksa kaldı. Olsa kesinlikle hani söylerdim. Söylersin Böyle bir biliyorum durum canım, olsa böyle bir hani şey. hiç çekinmem. Bunu seve seve ve Bir zevkle gece biz söylerim. burada programda şey yaparmışız mesela İbrahim'le beraber hep beraber burada fasıl yaparmışız. Şarkılar, Ne markalar. güzel olur, Ne ne güzel güzel olur. olur. Çok güzel Çok olur. güzel olur vallahi. Çok keyifli olur vallahi.